Herkese yeni bir videodan merhaba. Şu anda Kenya'dayım, Nairobi'de. Buraya geleli, yani Kenya'ya geleli 2 hafta oldu. Ve ben bu 2 haftadır Nairobi'nin bir bölgesinde bir evde kalıyorum. Burada bir Türklerle tanıştım. Sağ olsunlar beni misafir ettiler. Türkiye'de bir Türk evinde yaşıyormuş gibiydim. Kendi evim olsa bu kadar rahat ederdim gerçekten. O yüzden buradan da kendilerine çok teşekkür ederim. Benim de ihtiyacım varmış böyle bir durmaya, dinlenmeye. Zaten aynı bir Türk evi gibi. Türk kahvaltıları, Türk yemekleri, Türk kahvesi, sütlaçlar, baklavalar. Ya gerçekten çok tatlı insanlar, çok iyi insanlar. Çok teşekkür ederim. Buradan tekrar teşekkür ederim. Şimdi Kenya'da market fiyatları nasılmış? Ona bir bakmak istedim. Bakalım orada Kenya'da market fiyatları nasılmış? Onları görelim. İyi seyirler dilerim. Burası 10 gündür kaldığım mahalle. Böyle bir yer. Birazcık şehirden dışarıda, yani çok dışarıda değil. Burası da şehre dahil. Ama merkezine 10 kilometre kadar uzakta bir yer. Böyle bir ana caddeye bağlanıyor yürüdüğüm sokak. Burada Uganda'dan daha fazla tehlikeli olduğunu söylediler. Telefon ve kamerayı uzak tutmanın. Burada çok daha fazla hırsızlık olayı oluyormuş. O yüzden sokaklarda öyle çok fazla kamerayı çıkaramıyorum maalesef. Şuradaki markete gidiyorum. Tabii burada da bodalar var ama Kampala'daki kadar çok görmedim. Bunlar da gördükleriniz bodalar. Evet, marketin girişi bu şekilde. Oldukça büyük bir market burası. Ev eşyalarından gıdaya, hazır yiyeceğe, işte giysilere kadar falan bayağı bir sürü şey var. Çekim yapmama izin verecekler mi henüz bilmiyorum. Ben başladım. Bakalım artık durdururlarsa duracağız. Evet, burası olduğu gibi giysi bölümü. Evet, köpek maması kokusu alıyordum. Buradalarmış köpek mamaları. Rice mı? Dog rice mı? Nasıl yani? Köpeklere bile pirinç veriyorlar, inanmıyorum. Ne kadarmış bu? 2,5 kilosu 405 Kenya şilini. Bu arada artık Uganda ve Kenya değişiyor. Yani Uganda'da 1000'e 2 tane çapati alabiliyorsunuz. Ama 1000 Kenya şilini burada çok büyük para. Yani 1000 Kenya şilini yaklaşık 130 TL civarı bir şey. Yani 10 dolar gibi bir fiyatı var. O yüzden burada 400 şilin, daha yani yüzlerle konuşacağız artık. 100 Kenya şilini 1000 Uganda şilini gibi düşünebiliriz. Mesela bu 5 kilo bir köpek maması 775 Kenya şilini. 10 kilosu 1410 Kenya şilini. Bu fırçalardan burada çok var çünkü bunlardan çok kullanıyorlar. Yani böyle yeri süpürme için bu fırçaları kullanıyorlar burada. Tabii böyle villada falan da var, yok değil. Şimdi bana çok ilginç geldi. Size de ilginç gelir mi bilmiyorum ama bence gelir. Şimdi göstereceğim şişeler aslında pişirme yağları. Yani böyle çiçek yağı gibi, işte zeytinyağı değiller de cooking oil diye geçiyor burada. Bir de çiçek yağı ayrı geçiyor. Ama bunları böyle şeye koyuyorlar burada. Temizlik malzemesi gibi. Yani ben reyona girdim, temizlik malzemeleri sandım ama yağmış bunlar. Şimdi göstereyim size de. Şöyle kutularca. Bunlar pişirme yağları diye geçiyor. Cooking oil diye geçiyor. Mesela şöyle 2 litresi 666 Uganda şilini. Kızartmalarda işte falan, pişirmede, her türlü şeyde kullanıyorlar. Bu da 2 litresi 782 Kenya şilini.
Bunların 3 litreleri var bir de böyle. Bunlar da 1050 Kenya şilini. İlginç bir şey daha var. Bir de şunlar. Şu gördükleriniz de baktığınızda ne dersiniz? Deterjan işte. Deterjan var içinde diye düşünürsünüz. Böyle aldığınızda ya da ne bileyim boya kutusu falan öyle bir şey sanarsınız ama arkadaşlar bunlar katı yağ, yani margarin. Bana değişik geldi, bilmiyorum size de değişik gelir mi? Mesela bu 1 kilo bir margarin 355 Kenya şilini, hala Uganda şilini diyorum bu arada. Mesela böyle bir şey. İşte bu 2 kiloymuş. Bu nasıl 2 kilo olur ya? Daha büyükmüş gibi görünüyor. Bu 2 kilosu 690 Kenya şilini. Bunlar da margarin. Yani margarinleri çok ilginç bir şekilde böyle satıyorlar. Bu kadar kullanıyorlarsa yazık yani. Bir de böyle işte bunu da yoğurt sanabiliriz. Ne bileyim bir şey sanabiliriz. Bu da 1 kilo 381 Kenya şilini. Evet, bunlar da böyle. Şunlar da aynı şekilde margarin. Bunlar çiçek yağlar galiba. Evet. Bunlar da çiçek yağlar. Mesela 2 kilo bir çiçek yağı 1020 Kenya şilini. Evet, bir zeytinyağı gördük. Bu arada plastik, cam değil. 1 litre zeytinyağı 624 Kenya şilini. Bu ne? Bu bayağı bir makadenya fındığı yağı 592 Kenya şilini. Çok da pahalı değilmiş. Bizim ülkemizde böyle şeyler daha pahalı diye düşünüyorum. Öyle hatırlıyorum yani. Mesela şu extra virgin zeytinyağı yarım litresi 1071 Kenya şilini. Şöyle mesela bu cam şişe gayet güzel gözüküyor. Bu 1 litre. 1 litresi 1466 Kenya şilini. Ay diyorum ki böyle çok güzel bir koku geliyor burnuma. Ne geliyor diye şöyle bir etrafıma baktım. Hindistan cevizi yağları var. Onlar kokuyor muhtemelen. Evet, bakalım bir Hindistan cevizi yağı. Bu plastiğin içinde bu arada. Bunlar küçük bir coconut oil. Bu 60 mililitre bir Hindistan cevizi yağı 80 Kenya şilini. Bu da 250 mililitre bir Hindistan cevizi yağı 367 Kenya şilini. Bu da 400 mililitre. Bu da 609 Kenya şilini. Uganda'da yoktu, yani yok denecek kadar azdı ve çok pahalıydı. Zaten Kenya galiba Uganda'ya göre biraz daha ucuz diye tahmin ediyorum. Çünkü Uganda'ya her şey dışarıdan gidiyor. Ama burada birçok şeyi gördüm ben Uganda'da olmayan. Burası bakliyatlar bölümü. Makarnalar ve bakliyatlar var. Çok ilginç bakliyatlar gördüm çünkü çok özlediğim şeylerdi. Uganda'da Carrefour'da bile yoklardı. Ve burada gördüm ve burada hani bizim markalarımız değil, Carrefour değil burası zaten. Onların yedikleri şeylermiş. Gerçekten memnun oldum. Yani işte mercimek, sarı mercimek, yeşil mercimek, her şey var. Mesela chickpeas var arkadaşlar, nohut. Bu benim en sevdiğim şey. 1 kilo, şu 1 kilo nohut 222 Kenya şilini. Burada ilginç bir şeyler var. Bunlar ne derseniz şöyle göstereyim. Bunlar minik balıklar. Şöyle görebilirsiniz. Kurutulmuş balıklar. 100 gramı 103, 200 gramı 182, 300 gramı 260 Kenya şilini. Şu paketler, balık paketleri. Afrika'da bol fasulye var. İşte yeşil fasulye, işte sarı fasulye, işte böyle, bu da yellow demiş ama rengi farklı. İşte kırmızı fasulye, siyah fasulye, beyaz fasulye, böyle yığınla fasulye çeşidi var Afrika'da.
Bunların hepsinin de tadı farklı farklı bu arada. Hepsi aynı değil tatları. 1 kilo sarı fasulye 224 Kenya şilini. İşte hemen hemen 200-220 civarında bu fasulyelerin fiyatları değişiyor. Makarna fiyatlarımız var. 500 gram bu. 500 gram bir makarna. 242 Kenya şilini. Bu 700 grammış. 700 gram bir spagetti 210 Kenya şilini. Burada da 400 gramı var. Bizdekiler de 400 gram galiba. 125 Uganda şilini. Evet bakın böyle işte kırmızı fasulyesi var. Böyle kırmızı. İşte beyaz var. Beyaz fasulye gördüm. Beyaz fasulye görmüyorum burada. Bu beyaz fasulye 1 kilosu kuru fasulyemiz yani 375 Uganda Kenya şilini. Bu ne? Bu da barbunya galiba. Evet bu da barbunya. Barbunya ucuzmuş burada ya. Bu da mı barbunya? Bu da beans diye geçiyor ama. Hani bunlar da fasulye diye geçiyor ama bizim barbunyamıza benziyor. Aynı. Bunun da 1 kilosu 150 Kenya şilini. 169 Kenya şilini olan var. Barbunya ucuzmuş. Sonra şöyle bir şey var. Bunun ne olduğunu gerçekten anlamadım. Neli'ye soracağım. Green Gram Polish diye bir şey. İngilizce arattım ama çıkmıyor ne olduğu. Şöyle yeşil bir şey. Çok var bu arada bundan. Çeşit çeşit. Şu elimdeki paket 500 gram 93 Uganda şilini. Yani yaklaşık 10 TL falan. Yani burada 1 kilosu var. Çok ilginç bir şey. Burada 1 kilosu da 200 Kenya şilini. Bu ne ki? Bu bildiğin bizim çekirdeğe benziyor yahu. Çiğdem. Allah Allah. Üzerinde healthy choice yazıyor. Adı da sunflower seed. Yes, evet. Bu da vay, çekirdek kavrulmamış. Böyle bunu ne yapıyorlar acaba? Çok enteresan. Baya bakliyat şeyi gibi satılıyor. Bunu ne yapıyorlar acaba? Şöyle bir paket 500 gram bu. 125 Uganda şilini. Pardon ya. Hala Uganda şilini deyip duruyorum. Kenya şilini demeye alışamadım hala. Şu bir fıstık. Bu 1 kilo kavrulmamış 320 Kenya şilini. Popcorn var. Şöyle 500 gramı 132 Kenya şilini. Ve işte burada ne var? Benim çok sevdiğim bir şeydir bu. Yeşil mercimek. Yeşil mercimeğe ben Uganda'da sormuştum. Hani yeşil mercimeğiniz var mı falan diye ama yani benim kaldığım evde tabii yaşadığım evde, çocuklarla yaşadığım evden bahsediyorum. Orada çok sordum. Onlar bilmiyorlar yeşil mercimek nedir diye. Sarı mercimek falan şeyler bilmiyorlar ama burada var. Çok güzel. Çok severim yeşil mercimek yemeğini. Çok da güzel yaparım. Bu 1 kilo bir yeşil mercimek 303 Kenya şilini. Bu da kırmızı mercimek 315 Kenya şilini. Burada da sarı mercimek var. Sarı mercimek de 240 Kenya şilini. Burada değişik bir şey var. Bizde yok. Böyle çok da ilginç gözüküyor. Vallahi alıp yiyesim geliyor. Siyah fasulye. Bu da 1 kilosu 210 Kenya şilini. Bunlar neymiş? Bunlar da unlar. Böyle organiği var. Ne bu? Yulaf var. Evet mesela bu normal bir un. 2 kilosu 171 Kenya şilini. Bu da normal bir un. Bu da 2 kilo 205 Kenya şilini. Burada organik diyor ama bu da 2 kilo 220 Kenya şilini. Genellikle sanırım fiyatlar böyle. Mesela bu yulaf ununun 500 gramı 190 Kenya şilini. Bu neymiş? Şeker. Evet, burada da şekerler böyle
renkte. Beyaz şeker yok, görmedim henüz. Bu 5 kilo bir şeker 640 Kenya şilini. Mesela daha küçük bir paket. Bu da 2 kilo. Bu da 255 Kenya şilini. Çok fazla çalışan var etrafta. Yani böyle her reyonda bir çalışan var. Şaşırdım o yüzden. Burada neler var? Burada çocuk bezleri var. Çocukları olan çok Türkiye'de. Bakalım mı kaç paraymış? Tabii ben bunlardan şimdi anlamıyorum kaç tane ne oluyor. Mesela böyle bir paket yani 52 tane mi var içinde demek oluyor. 12-18 kilo bir çocuk içinmiş bu. 1299 Kenya şilini. Bu ne? Pampers diye bir şey. Bunda da 72 tane var galiba. Bu da 1399 Kenya şilini. Böyle çocukların ağırlıkları mı yazıyor? Ona göre mi değişiyor? Ha, bilmiyorum valla. Tuvalet kağıtları. Kaç tane var? 10 tane roll. 10 tane var. Bu 445 Kenya şilini. Bu 405 Kenya şilini. Bu da 405 Kenya şilini. Genellikle 400 küsür galiba. Galiba bazen Uganda şilini mi diyorum? Sonradan fark ediyorum. Artık siz anlayın, Kenya'dayız. Kenya şilini. Burada da Nutella fiyatlarına bakalım. Bu büyük kavanoz 1500 Kenya şilini tabii bunlar. Bu 750 gram. Şu küçüğüne bakmış Uganda'da. Bu da 720 Kenya şilini. Fıstık ezmeleri var. Bu ne böyle? Kakaolu fıstık ezmesi galiba. Vay güzelmiş. Bu da 340 Kenya şilini. 400 gram. Bu fıstık ezmesi. Böyle bir normal fıstık ezmesi de 293 Kenya şilini. Mesela böyle bir fıstık, bu peanut roasted edilmiş yani kavrulmuş fıstık, 345 Kenya şilini. Bu 500 grammış. Kaju 730 Kenya şilini. Bu 400 grammış. Burada bizim çerezlerimizden var. Fındık. Bu fındık 690 Kenya şilini. Bu sadece 200 gram. Neymiş? Böyle peanut masala. Masalalı fıstık. Masala böyle bir çay, bir bitki türü gibi bir şey. Bu da masala sinek. Masala çok kullanılıyor buralarda. Bu 65 Kenya şilini. Ama mesela fried peas var. Bu onların böyle bir şeyi. Bizim bezelyeye benziyor ama bezelye de diyemeyeceğim tam. Ve bunu fried yapıp, kızartıp, toasted yapıp böyle cips yapmışlar. Çok enteresan. Bundan alayım bir deneyeyim. Bunun bir tanesi 55 Kenya şilini. Tabii coconut milk, Hindistan cevizi sütü. Ama bu böyle yemeklerde falan kullanılıyor ama kahvelerinizde de kullanabilirsiniz. Bu 270 Kenya şilini. Bu da tuna yazıyor. Ton balığı konservesi. Bu kaç paraymış? 370 Kenya şilini bu. Şu konserve. Şunlar çok güzel bu arada. Bundan Uganda'da tatmıştım. Böyle küçük toplar yapmışlar. Bu susamlı bir top. Bu 92 Kenya şilini. Güzel bir şey, böyle atıştırmalık. Hafif tatlı. Natural bir Colgate. Bu 365 Kenya şilini. Bu 470 Kenya şilini. Çok pahalı ya. Bunlar nasıl bir şeyler anlamadım yani. Türkiye'de ne kadar bilmiyorum gerçi de. Burada da deterjanlar var. Şöyle bir yumuşatıcı, 1,5 litre bir yumuşatıcı bu.
699 yani 700 Kenya şilini. Bu işte ocakları falan temizlemek için bizim cif gibi bir şey. Tek başına alırsan 300 Kenya şilini. İkili alırsan 520 Kenya şilini. Omo gördüm. Bu omonun nesi böyle? Çamaşır. Veya çamaşır yıkamak içinmiş. Bu 230 Kenya şilini. Omo. Bizim çok eskiden böyle bir şeyimiz vardı, hatırlar mısınız? Burası şey gibi, tuzluk gibi, delik delik böyle dökülür, şey gibi, pudra gibi. Bu da böyle temizleme, işte yine ocak, tuvalet falan her yeri temizlemek için. Bu da 95 Kenya şilini. Sensodyne almak isterseniz bu küçük 75'lik paket 560 Kenya şilini. Herhalde bunlar onların markası olsa gerek. Yine bir alana bir bedava. Bu 249 Kenya şilini. Evet, bundan almak güzel. Bunları kilitli yapmışlar yani. O kadar pahalı demek ki. Bundan almak isterseniz, ki çok sağlıksız bir şey, almayın. 880 Kenya şilini. Şimdi marketten ayrılmam gerekiyor. Sonra başka bir bölümle tekrar devam ederiz. Girdim şimdi. Bakalım süpermarkette neler varmış. Burası 2. kat. Elektronik eşyalar, eczane falan var. Bayağı büyük bir yermiş galiba. Bakalım bir fırın ne kadarmış ya? 34.300 şilin. Şöyle bir fırın. Ocaklı. Böyle küçük fırınlar. Bu LG'nin fırınıymış. 22.995. Tefal ütüler falan var. Bu tefal ütü 8.000 şilin. Abi kahve makinesi ne kadarmış? Kahve makinesi 5.750. Afrika'da buzdolapları hep böyle küçük küçük, minik minik. Şöyle bir tane bakalım. Mika buranın herhalde. Bu 40.000 Tanzanya şilini. Çamaşır makinesi 81.200. Basit bir kettle 2.300 Uganda Kenya şilini. Kenya'ya hala alışamadım muhtemelen. Burada biraz daha büyük buzdolapları var. Mesela şu büyük buzdolabı Samsung'muş bu. 70.000 Uganda şilini. Şu gördüğümüz buzdolabı. Burası da market bölümü. 200 Tanzanya şilini bu. Yani 20 lira olduğuna göre vay anasını. Çok pahalıymış. Ama Uganda'da da pahalıydı çikolatalar falan. Bunlar da işte 120 Uganda şilini. Snickers %160 Uganda şilini. Burada da Kinder var. Bu Kinder Türkiye'de kaç para bilmiyorum da burada 110 Uganda şilini bu. Yani işte 20 liraya yakın. Böyle bir patates çipsi bu. Patates çipsi 75 Kenya şilini. Biraz daha böyle büyüğünü istersen 200 Kenya şilini. Pringles'lar 379. Vay vay vay. Bunlar kahve. Java House Kenya kahvesi bunlar. Şöyle bir paket. 375 gram bu paket. 969 Uganda şilini. Wow. Şöyle bir şey var. Kenyan Coffee. Bu da 300 Kenya şilini. Nescafe var.
Nescafe Klasik 100 gram bu. 359 Kenya şilini. Şöyle bir bal 395 Kenya şilini. 500 gram. Evet, Kenya'da çoko krem yok anladığım kadarıyla. Aa, su ne kadarmış bakalım ya. Su. Bu 1 litre su 55 Kenya şilini. Küçük su 30 Kenya şilini.